Adım Sultan, Afganistan'dan geldim. İsmi Sultan, beş kardeşim. Yani ikimiz burada çalışıyoruz, üç tanesi memleketten. Yani buraya geldik ki çalışmaya. Yani başka bir niyetimiz yok ki. Yani geldik ki çünkü memleketimizde iş yok. İş olsa ne yapalım burada? Yani kaç senedir gurbette yaşıyorum. Yani ben buraya gelmeden önce askerdim. Askerdeydim. Bana Talibanlar şey yaptılar. Sen dedi askerden çıkmasan yani sonu kötü olur. Sen köyüne gelemezsin. Ondan sonra ben askerden çıktım buraya geldim. Yani bizim memleket böyle. Yani şu an seveş var. Seveş de yani var diyemezsin. Biri sevişiyor. Sen bilmezsin kim Taliban kim devlet. Devleti de tanıyamazsın Taliban'ı da. Yani gidersin ya bizim memlekette şu an iki seçim var. Ya askere gideceksin ya Taliban'a. Askere gittin devlet olacak. Devlete gittin Taliban'a gittin asker olacak. Biz önceden Türkiye'de bir niyet plan yoktu. Yani ki ondan sonra dediler ki arkadaşlar geldim ben köye geldim bir iki kişi arkadaşım vardı. Biz de Türkiye'ye gideceğiz. Biz de gideceğiz. Ya dedim öyleyse ben de gideceğim. Yapacak bir işimiz yok. Ondan sonra dediler biz de gideceğiz. Yani beş kişi olduk. Yani beş giden sonra şimdi biz dedik kaçakçı kim vardır? Bilmiyoruz kaçakçı kimdir? Kim getiriyor Türkiye'ye? Nasıl geliniyor? Ondan sonra birisi vardı köyden. Bu dedi ben sizi gönderirim. Nasıl göndereceksin? Yani dedi 1500 dolarınızı alırım. Dedi ki 1500 dolar çok para ya. Ya bizim memlekete karanda çok para ama burada çalıştan yani o kadar değeri yok. Ondan sonra dedik tamam. Başka yapacak bir işimiz yok. Ondan sonra geldik Türkiye'ye kaçakçıyı bulduk. Kaçakçıyı bulduktan sonra 5 kişi arkadaş olarak yola çıktık. Geldik Numruz'a. Numruz diye bir yerine. Yaklaşık 1500 kişi olduk. 1500 kişiden yani 5000 kişiye kadar olduk. Ondan sonra 30 kişiyi bir arabaya attılar. Pakistan'a geçtik. Pakistan'da da anasını satayım Pakistanlılar da bizim şeyimize kadar aldılar ya ayakkabımıza kadar aldılar. Ondan sonra geçtik İran'a. Ya İran'da da kendi yani kaçakçıların kendi bizleri sattı. Dedi ki bunlarda o kadar para var. Bunlar çevirdi hatta ayağımızda, elimizde telefonumuz var, neyimiz var. Hepsini serip süpürdük. Van'a geçtik. Şeye geçtik. Türkiye sınırına. Türkiye sınırında yaklaşık yani 2080 ya 2000 kişiden 8 kişi kal çok aceleydi. Koştuk sınırdan geçmek için. Polis var, kaçakçılıydık. Hemen koşmazsanız siz yakalar dedi. Ondan sonra biz yani acele yakalanmayacağız. Kaçtık. Hemen şeyin otun içinde tel koymuşlar. Yani o kadar hızlı koştum ki ayağım tele değdi. Ya iki dival boyunca yukarıya gittim ben. Ben dedim ki ya Murat Sultan sen kendini kaybettin. Bir daha bu hayata dönemeyeceksin. Ondan sonra bir baktım hepsi beni geçmiş. Hepsinden önce bendim. Ondan sonra koşuyorum yerde yıkılıyorum. Yıkılıyorum bir daha kalkıyorum. Yıkılıyorum bir daha kalkıyorum. Ondan sonra ayağımın ses kulağıma geldi. Ayağım böyle bir acayip bir ses ediyor. Ben dedim ki ne olmuş? Ondan sonra ben dedim ki ben komple ayak kaybettim. O kadar korktum ki rengime baktım simsiyah beyaz olmuş. Benden önce diyorum ki arkadaşlarıma yani komşum vardı bir tane. Dur diyorum ol beni polistir diye sanıp ol benden kaçıyor. Kardeşim geldi kardeşim dur dedim kardeşim durdu. Hemen onun elbisesini çıkardım. Ayağımı bağladım. Ayağımdan kan gidiyor. Koynun damağını kessin nasıl kan gidiyor o kadar. Yani o kadar kan kaybettim ki hiç ayakta bile duramıyordu. Düz yerde devriliyordu. Düz yerde. Ondan sonra gittik. Hani 2 saat falan koştuk.
Önümüzden kaçakçılar çıktı. Kaçakçılar çıktı. Kaçakçılar dedi ki siz burada bahçede gelecek var. Biz dedik ki bizden başka kimse kalmadı. Hepsini yakaladılar. Yok dedi var dedi. Ondan sonra bizden sonra da 8 kişi geldi. Olduk 16 kişi olduk. 16 kişi ya sabah 11.30'da biz geçtik sınırdan. Ta sabah saat 5'e kadar öyle oturduk. Büyük ayağım benim gitti, ayağım bitti yani. Hiç ayak üstünde duramıyordum ama yukarıya çıkıyorum, aşağı inemiyordum. Yani ayağımı iple bağladım, yukarı çıkarken çekiyorum ama aşağı hiç inemiyordum. Ondan sonra 2 tane arkadaşım vardı, bir kardeşim bir de komşum vardı. Onlar benim kolumu altından girdiler. İnerken bunları indiriyorlar ama çıkarken çıkıyorum. Böyle yürüyerek bir 3 saat falan yürüdük. 3 saatten sonra gittik. Van'a geçtik. Van'da da bir arkadaş, bir adar hiç sayamıyorsun. Yani böyle ayak üstünde böyle duruyorsun. Yani bir gece kaldık orada. Ondan sonra biz kaçakçıyla konuşmuştuk. İstanbul'a geleceğiz. İstanbul'dan ondan sonra iş bulup çalışır böyle ödeyecek parayı. Ondan sonra bize attılar geldik İstanbul'a. Ama şimdi bir kalacak bir yerimiz yok. Kaçakçıyla konuştuk. Kaçakçı sahip çıkmıyor. Kaçakçıya dedik ki seninle böyle konuştuk. Arkadaş dedi İstanbul'a geldikten sonra böyle. Hani ben senden nereye gitsen git parayı alırım. İstersen arkadaşın vardır, istersen akraban vardır. Ben dedim ya ben kimseye demedim ki geleceğimi. Sadece sen mi ben biliyorum. Ondan sonra dedi ki tamam dedi bir işe gönderdi. Bir işte çalıştım. Ya o da bu adam değilmiş. 2 ay çalıştım param vermedi. Hala peşinden koşuyorum. Ondan sonra İstanbul'da bir 6 ay falan çalıştım. 1 yıla kadar borcumu ödedim. Kardeşim de ben de. Ondan sonra biraz para topladım mı ben buraya geldim ameliyat oldum. Ayağım öyle kaldı. Ameliyat oldum buranın doktoru da ben mahvetti. 7.000 lira param aldılar. Bir de ameliyat yaptılar. Ondan sonra 4 ay ben yattım 4 aya kadar. Ondan sonra bir daha çalışmaya devam ettim. Oraya gittim böyle gittim. Ondan sonra yani bir 1,5 sene yani böyle koştum. Her yere gittim. Ben dedim ki dur Sultan böyle olsa olmayacak. Yani bir yerde durmazsan. Ondan sonra Merter'de bir işe başladım. 1,5 senedir orada çalışıyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sünnete men kad erselna qableke min rusulina. Ve la tecidu li sünnetina tehvila. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Yani ondan sonra da yani Türkiye'nin de bazı insanlar var, iyisi de var, kötüsü de var. Hani her türlü insan var yani hiçbir yerde iyisi de var, kötüsü de var. Yani çalıştığın kimsenin sana dokunduğu yok. Yani sen geldin ki burada çalışacaksın. Çalışmazsan sana kimsenin dokunduğu yok ki. Yani ben 3 senedir Türkiye'deyim. Hala bir insanın bana kötülük dokunmadı. Bundan sonra da inşallah dokunmaz. Ya polisler kaç kişi yakalamış. Ya ben görmedim bir güne kadar yakaladım. Ama polis yakalar ki. Polis neden yakalamazsın? Yani kötü yerde olsan seni yakalar. Yani ben işime gidiyorum, eve geliyorum. Ya ben polis çeviriyor, çevirmesi olmaz. Onların da işidir. Ondan sonra geldim işten geliyorum. Yani bazı günler pazar günler sahile çıkıyorum geliyorum. Ama beni 6-7 kere yakaladı polisler. Ama her gün diyor kimliğin var mı? Diyorum abi kusura bakma kimlik yok memur bey. Diyor ki sen kardeşim nasıl geldin? Ben diyorum böyle böyle diyorum ama sakınmıyorum ki ben İran yani diyorum kimliğim yok. Ya diysem ki ben böyle yani kaçak iş yapar gibi otursam onlar ben mecbur yakalayacaklar. Yani çünkü benden onun şüphesi olacak. Ben diyorum abi ben böyle böyle geldim Van üstünden ama bende hiçbir şeyim bile yok. Tamam kusura bakma diye sen diye. Hadi kardeşim yoluna devam et diye. Çünkü ben kötü yerde olsam yakaladıkları gibi ben de giderim. Yani böyle değil ki ben yani insanlar yakalanıyor.
Yani suçu bir kişi işliyor. Yani hep Afganlara gidiyor. Yani Afganların hepsi kötü değil ki. Hani hepsi bir kişi yapıyor kötülüğü. Ama hepsi yanıyor. Ben de biliyorum oralara gitsem ben de yakalanacağım. Ama ben çünkü buraya 5 kuruş para kazanmaya geldim. Yani hala o 5 kuruş paranın peşinden koşuyorum. Ya paramı ekmek peşinden koştum. Ne senin polisin işi var, ne senin başkanın. Yani kötülere karşılarsan polis de sen bilen olur. Herkes kötü de sen bilen. Yani ben kendi yoluma gidiyorum. Kendi yolumu seçtim. Kötüleri yolunu seçtim. Ben de bu zamana kadar memlekette olurdum. Ya az sene değil ki 3 sene oldum ben de. Buraya geldiğim. Voltam şair. Kestik. Hmm. Ondan sonra şey olmuş yani kameranı kısar mı? Ben şimdi açtım süreyim. 3. 3'ü bırakalım.